Arkadaşlar şimdi Leon'la geçen de gittiğim yolu Passat'la gideceğim. Passat'ın farlarıyla Leon'un farlarını böylece kıyaslamış olacaksınız. Aynı açıyla yapacağım. Aynı görüntüyü vermeye çalışacağım sizlere. Bakalım farlar arasındaki farklar nasıl? Ben de en azından aradaki farkı güzelce görmüş olurum. Hem de gariban bayağıdır çalışmıyor. Bu fırsatla çalışmış olsun. Çıksana oğlum. Raydan çıkmak için çırpınıyordu. Orneo da asil araba ya. Harbiden asil araba yani. Böyle ağır bir araba. Sisler beyaz, farlar sarı. Yürü. Bizim gariban bayağıdır çalışmıyor. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Hadi gelin şimdi yavaştan çıkalım. Bu sefer park sensörünü çok seviyorum demeyeceğim. Çünkü orayı çekmeyeceğim. Bir haftadan fazla oldu çalışmayalı. Bir bakalım ne durumdayız. Yağ bakımımız geldi. Yapacağız yakında. Arabanın içi mis gibi kokuyor arkadaşlar. Abartmıyorum. Bekleyince böyle kendi kokusunu, plastik kokusunu salıyor. Seviyorum ya. Şöyle garajda bir de soğuk olunca soğukta salıyor asıl kokusunu. Sıcakta olmuyor. Hadi ben çıkıyorum yukarıya. Yukarıda GoPro'yu takıyorum kafama ve yola başlıyoruz. Adettendir. Leon'a nasıl başladıysak Passat'a da öyle başlayalım. Şöyle etrafından dönelim. Jantlarımız 16. Bunun jantlarını çalıp buna takasım var. Ve aşırı yakışır. Bak çok güzel olur bunun jantları bu araca. Arka tarafta biz de LED'iz ya. Leon'cum biz de LED'iz. Farlarımız güzel. Ama tabii bir Leon farı değil. Bu bir kesin. Böyle. Hadi gelin şimdi sürüşe başlayalım. Bakalım Passat'la nasıl olacak? Farlar nasıl gösterecek? Bir muhabbet edelim sizinle beraber. Leon'la o kadar fazla gazlayamadım çünkü daha 400 kilometrede. Ama bizimki 62.000 oldu. 2018'de olsak 62.000'i bulduk. Arabamız yavaştan ısınsın. Şöyle bir camlarını hafiften temizleteyim. Tabii ki vitesimiz manuel. Şuradan ne alalım buraya? Offroad bilgisini alalım. Güzel gözüksün. Çok zorlamadan biraz arabanın ısınmasını bekleyeceğim. Isıttıktan sonra zorlayacağız. Farlara bakalım şimdi. Ya farlarımızın aydınlatması güzel arkadaşlar. Ben çok seviyorum ya. Yani gücü, kuvveti yerinde yani. Tabii ki bak şimdi şöyle bir durum var. Bizimki de aydınlatıyor. Çizgisi çok güzel. Herkes zaten çizgisini çok beğeniyor bizim farların. Ama yoğunluk farkı var arkadaşlar. Bak. Şu ışık yoğunluğu biraz önce o geçenki videodan fark edeceksiniz. Onda böyle tamamen her taraf bembeyaz oluyor ve diğer taraflar kapkaranlık oluyor. Ama bizde her yer aydınlık gözüküyor. Işığımız yoğun olmadığı için öyle hissettiriyor. Yine de aydınlatmamız güzel. Biraz fazla dağılıyor. Onu fark ediyorum. Şimdi Leon'dan inip buna bindiğimde ışığın dağıldığını fark edebiliyorum etrafa. Şöyle biraz bakalım. Yukarı. Çekiş konusunda tabii ki 150 beygir ve 1.5 Evo motorun farkını da hissedebiliyorum. Kim var orada? Ama bizim arabada hissettiğim... arka lastik inmiştir ya. Tabii bekliyordu ya. Bizim arabada hissettiğim tabii ki genişlik. Onu fazlasıyla hissediyorum. Etrafa böyle yayılma konusunda hissedilir bir fark var. Tabii ki göğüs de çok farklı açıkçası. Asıl olaylardan biri de göğüs. Şimdi Leon'da göğüs aslında çok aşırı bir santim farkı olmasa da hissiyat ona göre verilmiş. Şimdi bizim arabada geniş hissiyat verilmesi için ulaşılmış. Çünkü böyle düz çizgiler kullanılmış. Düz çizgiler arabanın geniş hissiyatı vermesini sağlıyor. Bu da size aslında böyle bir ferahlık hissiyatı veriyor. O farkı hissediyorum mesela. Hani bu arabada böyle gittiğimde ferah ferah gittiğimi hissediyorum. Onda nasıl gidiyorum? Böyle teknolojinin içinde gidiyorum. Aşırı derin, keyifli bir oyuncakların içinde gidiyorum. O hissi ben en son Golf 7.5'da almıştım. Highline Golf 7.5 sarı vardı ya. Onda almıştım fazlasıyla. Bunda o hisleri alamıyorum. Çünkü o teknoloji eksikliğini fark edebiliyorum. Bizim Trendline'lardan, diğer Trendline'lardan farkımız var. Mesela sensörümüz var, cam tavanımız var.
İşte ayna altı aydınlatmamız, ayaklarda aydınlatmamız var. Ambiyans aydınlatması yaptım. Hani bunlar toparlıyor. Boş bir Trendline'a, hiçbir şekilde opsiyon olmayan Trendline'da bunlar üzer sizi. O bir kesin yani, onu söyleyeyim size. Kesinlikle üzülürsünüz yani. Ama hani en azından böyle opsiyonlu bir Trendline alırsanız pek fazla canınız sıkılmaz açıkçası. Buralar böyle tek şerit. Ama buralarda ışığın aydınlatmasını da görebiliyorsunuz. Sürekli patinaj yapıyoruz. Lastiklerim uyumlu değil, bunu söylüyorum her seferinde. Yakında değiştireceğim lastiklerimi, az kaldı. Artık korona azalmaya başladı. Ama farlar güzel ya. Şöyle selektör inerken daha fazla selektör yapayım ki siz bir görün. Bu arada şimdi DSG bir araçtan manuele geçtim. Ama hiçbir fark yaşamıyorum aslında bakarsanız. Böyle hani diyorlar ya manuel kullanılır mı edilir mi? Arkadaşlar ciddi anlamda ben fark yaşamıyorum. Hani bu size biraz böyle farklı gelebilir. Yani bana manuel olması bir zarar olarak dönmüyor. Zarar olarak hissettirmiyor. Çünkü niye? Debriyaj aşırı yumuşak. Bak bu Clio'da hissettim ben bunu. Manuel kullandığımı hissettim açıkçası. Ama şimdi bu araçta debriyaj aşırı yumuşak. Vites geçişleri zaten kendi geçiyormuş gibi. Azıcık ittiriyorsunuz, geçiyor. O yüzden yani böyle manuelde olduğumu hissedemiyorum. Onun farkını yaşamıyorum açıkçası. Onu size söyleyeyim. O bir gerçek yani. Hani herkes aslında Passat manuel mi olur gibisinden yadırgıyor ama ya inanın bana bir zararı yok. Hatta bazı yerlerde çok daha keyifli. Özellikle böyle gazlamalarda. Tamam DSG'de patır patır atıyor böyle. O da ayrı bir şey. Ama hani bilmiyorum, DSG'nin böyle sürekli aşınma hissiyatı bana kötü hissettiriyor. Bunu bahsediyorum size. Kafadan hemen açıyoruz. Şöyle selektörleri de size göstereyim. Böyle köy yollarını çok seviyorsunuz değil mi? Özellikle tabii işin içinde gazlama olduğunda. Şeyleri gidiyor. Şimdi yollar boş. Herkes evinde. Yine de kör virajlarda frene basarak geçiyorum. Tehlikeye atmamaya çalışıyorum. Nasıl farlardan? Mesela bir sert fren yapmak istedim şöyle. Çok güzel geziyor bizimkiler. Geziyorlar. Şöyle ortaya alayım ben onları. İleride led fara geçersek eğer, orada da onun hissiyatını alırız. Farların ışık seviyesi çok güzel. Çizgisi çok güzel. Dağılması çok güzel. Ancak lümende yani gücünde bir eksiklik var. Uzunlar açtığımızda çok fazla yayılıyor. Uzunlar aslında çok kaliteli, ben size söyleyeyim. Daha iyi bir uzun ampul alacağım. Güzel ya, arabamı seviyorum. Ama işte ekstralara lazım da işte, ya ben sizden fazla istiyorum. Şimdi mesela siz de yorumlarda diyorsunuz ya abi şunu yaptır bunu yaptır. Benim nasıl bir araba seven bir insan olduğumu biliyorsunuz zaten. Hani böyle konular oldu mu böyle gülesim geliyor, heyecanlanıyorum. Bunlar aslında size hissettiriyor olması lazım. Ama şimdi ya durumlar da ortada. Bir orijinal jant almak istediğinizde 4000 lira para çıkıyor. O da 17 inç yani, onu söyleyeyim size. 18'e falan girmiyorum. 18-19'lar bu şeyler. Veronlar falan orijinallere uçuyor gidiyor. Bir hayal taktırmak istiyorum, 6.000 lira 7.000 lira para istiyorlar. LED far taktıracaksın 3-4 bin lira. Yani bunların hani sınırı yok. Yani bu işler hani böyle ucuz işler değil. Ucuz olsa bir şekilde yaparsın edersin. Ama değil yani açıkçası. Bu arada ben size garajı nasıl park ettiğimi de göstereyim. Şöyle garaja. Çünkü geri koyacağım artık. Böyle bir tur atayım. Araba bir kendine gelsin istedim. Bak aynamız indi aşağıya. Bu bana çok yardımcı oluyor. Geri görüş kameram yok ama ihtiyacım da yok. Çünkü park sensörüm bana fazlasıyla yardımcı oluyor. Ben geri görüş kamerasını pek kullanamıyorum açıkçası. O ne hani güzel yani şekil. Bir de bunlarda Passat'larda geri görüş kamerası biliyorsunuz. Böyle amblemden çıkıyor ya. Onlar güzel oyuncaklar. Herkes diyor buraya nasıl giriyorsun falan diyor. Yani aslında çok aşırı zor bir iş değil. Şu an gece olmasına rağmen rahat rahat girebiliyorum.
Ya ben tabii yıllardır biz buraya girip çıkıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Tabii ki araba kendinde fren yapıyor. Eğer ki ben hatalı bir şey yaparsam, önden arkadan yanaşırsam çat hemen fren koyuyor ve bunu 2-3 kere beni kurtardı. Özellikle arkada amcam kasa koymuş, tamam mı? Ya da bizimkiler biri kasa koymuş. Abi o kasa gözükmüyor. Bizim arkası da büyük olunca, tamam mı? Aynadan da kaçırmışım onu görmeyi. Çat bir koydu freni, lan ne oluyor falan oldum. Hani park sensörü de görmedi olayı. İşte onu fren yapmasıyla beraber hemen indim ben aşağıya. Acaba ne var falan, bir baktım abi şu kadar yer kalmış. Bak biraz daha gidebilirim de tehlike atmak istemiyorum. Biraz sonra diyorsunuz ki park sensörüne bayılıyorum deyince dalga geçiyorsunuz. Abi bayılıyorum cidden, önü görmüyorum. Ön taraf gözükmüyor. Bak bu kadar. 2 hamlede, belki tek hamlede bile girerdim. Ben gene garanti olsun, arkaya uğraşmayalım diye 2 hamlede girdim. Böyle geliyorsunuz abi. Zaten olay burada. Tamam. Bu kadar. Garajda da nasıl park ettiğimi görmüş oldunuz böylece. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dur ben size bakayım, öyle konuşayım. Sizle konuşurken bu arada arabada soğusun. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar gelecek. Tornado da yaparız bir ara. Bizde araba çok. Çevremde de araba çok. Şu an virüs olduğu için ben çekemiyorum. Ancak onların da devamı gelir. Beni çok fazla göremiyorsunuz. O yüzden hemen kesiyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlemişsiniz. Zaten abone olursanız biliyorum ben sizi. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hasta olmayın. Sakın koronaya yakalanmayın. Böyle ışık daha iyiymiş ya. Keşke burada konuşsaydım. Görüşürüz.